Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir Fatih Hoca ile Gerçek Evlilik bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde yine Kemal ve Neriman'ın ilişkilerinin şahsında ilişkileri, birliktelikleri ele alacağız. Oradaki aksaklıkları tespit edeceğiz ve onlara pratik, uygulanabilir çözümler önereceğiz. Böylelikle ilişkimizin kalitesini yükselterek yaşam kalitemizi bir tık daha yukarıya taşıyacağız. Ay, Yatırdın mı çocuğu? yatırdım. Annem çocuğun cebine para koymuştu da onu kumbaraya atsaydın. Ay koydum attım tabii. Kendime alacak halim yok ya. Zaten 2 kuruş bir şey. Ne demek 2 kuruş ya? Annemin düşünmesi yeter. Tam ya bir şey demedik. Of, vallahi o kadar eriniyorum ki üstümü çıkarmaya. Çok mu yoruldun Nerimancığım? Vallahi yoruldum tabii. Evet yoruldum ya. Vallahi ben hatırlıyorum da benim anacığım böyle 10 kişi gelirdi eve. Bulaşıklarını da onları ağırlardı. Bir de üstüne bulaşıklarını elinde yıkardı. Çünkü o zaman makine yoktu. Ben de onu diyorum işte. Benim anacığım çok çalışkandı. Hep diri kaldı işte böyle. Kemal ya. Ya bazen diyorum ki böyle ne kadar şanslıyım. Ay, Rabbim bana o kadar cömert davranmış ki. Vallahi. Vallahi öyle. Bence de. Yani bak 1 değil, 2 değil, tam 3 tane kaynana vermiş biliyor musun? Ya ne kadar şükretsemez ha. Biri annen, biri ablan, biri de. Vallahi maşallah ya. Şimdi kaynana da olduk. Ha? Allah Allah Ay be. ya. Allah yeter ya. Bir de sen başlama gerçekten. Bütün gece zaten annen yeterince doldurdu, tamam mı? Kavun da yer kalmadı haberin olsun. Ya yok bak abartma işte. Abartıyorsun. Abartma. Abartmıyorum da yani. Vallahi bütün gece uğraşıp durdu yine. Ya Neriman niye kafana takıyorsun? Annem niye seninle uğraşsın? Niye sana bir şey söylesin? Tabii sana söylemediği için şey olmuyor. Senin için problem yok. Bunu düşün. Bir de bunu düşün. Niye sana söylüyor? Çünkü ezeceği insanı iyi biliyor. Allah'ını seviyorsan saçmalama ya. Niye annem senin iyiliğin için konuşuyor ya? İyiliğim için. Evet. Bu nasıl iyilikmiş ya? Ya sofrada görmedin mi? Geçen çocuk hastalandı ya. Onun lafını ediyor. Ne? Ne yedirdin de hasta ettin Neriman? Ne var sormuş kadın. Ne oldu? Sormak mı bu Allah aşkına Kemal ya? Resmen sen hasta ettin çocuğu diyor. Yahu geçen bizim çocuk işte böyle hastalanmıştı, kusmuştu ya. Annem onun için, iyiliği için yani çocuğu düşündüğü için sormuştur. Tamam işte o gün temizlik yapmışım ben bütün gün. Çocuk da tutturdu hamburger yiyeceğim diye. Tamam midesini üşütmüş. Yani o bir kereliğe yemez şey her zaman olan bir şey değil ki. Ya tamam benim de anam anaç ruhlu bir kadın olduğu için iyiliği için söylüyor. Ne var ki bunda ya? İyiliği içinmiş Allah aşkına. Ana açmış. Senin annen bildiğin benim eksiğimi arıyor. Sen de verme eksiğini o zaman. Kabul ediyorsun sen de yani. Değil mi? Eksiğim olduğunu. Yok mu Neriman? Herkeste olduğu kadar. Yani sende olduğu kadar Kemal. Senin annen de sürekli sana bir şeyler söylüyor burada. Ha? Senin annen sürekli... Annen zaten olmasa sen hiç... Bak benim annemi işin içine de katma şimdi, tamam mı? Başlama. Hayret bir şey ya. Ama ben biliyorum ya. Bu eksiğim kusurum meselesini hep annen yerleştiriyor senin kafana. Ben biliyorum. Ya ne alakası var? Ben göremiyor muyum ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Evlendiğimiz günden beri eve her geldiğinde böyle eline bir yerleri böyle sürüp sana gösteriyor. Toz gösteriyor sana. Ya benim anam titiz kadın. Benim gibi de alerjisi var. Onun toz olmasın diye sürüyor yani eline. Bakıyor işte. Tamam olabilir. Ben bunu anlıyorum. Ama yani sana niye gösteriyor ki Kemal? Yahu oğluyum ben onun. Allah Allah. Benim de alerjim olduğunu biliyor. Biz böyle alerjimiz tetiklenmesin diye söylüyor bize işte yani. Eminim öyledir. Bir de şu elbiseyi bir daha giyme istersen ha. Niye? Ne bileyim yani çok gösterişli değil de. Allah Allah. Bir de annemden etkilenmiyorum diyorsun değil mi? Etkilenmiyorum tabii. Ne var yani? Benim fikrim bu.
Giderken niye söylemedin o zaman? Yani gözümden kaçmış işte yani. Ha. Yok. O öyle değil o. Annen beğenmedi, sevmedi ondan o canım. Tamam mı? Allah Allah, yahu annem niye beğenmesin? Ne alakası var Neriman ya? Niye beğenmişsin annem senin üstünü? Yemekte gördün değil mi bakışını bana? Hı? Bir de şey demiyor mu? Elbiseni nereden aldın Neriman? Ne var canım, sormuş kadın. Allah Allah. Aşkına sormak mı Allah aşkına ya? Resmen böyle ucuzcu Ali'den aldığımı düşünmesi de enteresan yani. Allah Allah, siz kadınlar ne alemsiniz ya. Alem olan Of. annen. Tamam mı? Ama ben biliyorum o elbise muhabbetini niye açtın. Biliyorum yani. Niyeymiş? Ablana anlattım da geçen. Annem elbise aldı bana diye. Tabii kendi aralarında konuştular, hatta dedikodumu bile yapmışlardır eminim yani. Sonra da böyle laf çarpıtacak ya. Aşağılayacak ya, bir böyle dokunduracak ya lafı. Yaşlı kadından ne alıp veremediğin var senin? Sana inanamıyorum Kemal ya. Ya annen benimle uğraşıyor, sen hala yani beni suçluyorsun ha. Ya benim annem niye seni suçlasın ya? Benim annem çekeceğini çekmiş zaten. Eli öpülecek kadın be benim annem. Keşke o kadar masum olsa. Ah benim anacığım beni var ya, paşa oğlum bile büyüttü beni be. Böyle fiske vurmadı bana, fiske. Zaten bir ablanı, bir seni övüyor. Ya bir kere olsun bana böyle güzel bir şey söylediğini duymadım ya. Ben de kızı değil miyim onun? Bak ne güzel söylüyorsun işte. Ben de kızı değil miyim onu diyorsun. Sana gerekirse eksiğini gösterecek, hatanı gösterecek. Ya benim anam böyle bir kadın ya. Bak benim anam tam bir Anadolu kadınıdır, biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim, gençken o yatalak kayınvalidesine 5 sene baktı. Sen bakar mıydın? Hey yavrum be, nerede? Mecbur kalmıştır o. Ama o zamanlar herkes bakıyormuş öyle. Kendin de diyordun babam çok zor adamdı diye. Ha? Valla bence annenin başka seçeneği yoktu. Ondan canım. Zamane kadınları işte. Sen benim annemi küçümseyeceğine bir hayır duasını almaya bak. Hakkımı ödenmez, hakkını ödeyemem ben ona. Şu anneciliğin ya senin. Değil mi? Geçen belim ağrıdığında peki? Annenin nasıl davrandığını gördün değil mi? Nasıl davrandın Neriman? Kötülük mü etti sana? İki büklümdüm. Böyle ayağa kalkacak halim yoktu. Ya bir tarhana kaynat dedim sadece ya. Söyleme Neriman, git ananı çağır, anan kaynatsın o zaman. Annemi bu evde istemeyen sensin Kemal. Ayrıca annem teyzemdeydi. İznik'te gelemezdi. Ya bir çocuklar olmasa valla o çorbayı da istemezdim de ya kalkıp yapmadı bir çorbaya. Ya biz az önce anamın evinden gelmedik mi? Kadın bizim önümüze yemeği koydu. Koymadı mı? Yapıyor işte bu kadın yani. Aynı şey mi Allah aşkına? İki büklümdüm valla. Günlerce ayağa kalkamadım da konu komşu geldiler, yemek yaptılar, getirdiler sağ olsun, Allah razı olsun hepsinden. Yani bir çorba yapmadı işte. Ya işi vardır mutlaka. İşi falan da yoktu valla. Sadece o da değil ki. Geçen de arkadaşlarını getirdiğin 20 kişi eve. Bir tatlı istedim o zaman da yapsın. O zaman da yapmadı. Ne dedi hatırlıyor musun? 20 kişiye yapamazmış. Ne demiş kadın? Yapamam demiş işte. İşine gelince Anadolu kadınına her iş geliyor elinden maşallah yani üstüne kimse yok. Değil mi? Ama yeri gelince de böyle işte 20 kişiye tatlı yapacak. Annem senin misafirlerini ağırlamak zorunda mı Neriman? Misafirlerimi ağırlasın demedim ki. Bir yardım istedim sadece. Ne yani şimdi yardım etmedi diye kötü bir insan mı oldu? Kötü insan demedim de yani yeterince merhametli değil. Benim anam çekeceğini çekmiş, sen kendi işini kendin yap. Doğru, ben kendi işimi kendim yapayım. Doğru diyorsun. Beklenti hayal kırıklığı getirir çünkü. Doğru bak. Beklentili olmamak gerekiyor aslında. Bak doğru bir şey söyledin şu an. Tebrik ederim seni. Sen şimdi o da beklemesin diyorsun yani, ha, öyle mi? Yok ben öyle bir şey demedim valla. Ama yani düşünce de şöyle bir mantıklı da gelmedi değil. Sen iyice azıttın bak ha. Ben mi? Evet sen. Annem senin gelin değil, kaynanan. Yani onun ihtiyacı olduğunda ben koşacağım her zaman değil mi? Ama o hiçbir şey yapmayacak. Ona hiçbir şey istemeyeceğiz. Allah kusura bakma da benim annem zaten hiç kimseye tamah etmez. Kendi işini kendi yapar. Evet. Hocam sürekli
Annesiyle kıyaslıyor beni. Sürekli bir kıyaslama. Annesi sürekli her şeyime karışıyor. Ablasıyla beraber. Yani evin her yerindeler. Daha önce de söyledim. Ve sürekli yani kılık kıyafetimden mutfağımdaki yemeği, yaptığım yemeğe kadar her şeyde eleştirecek bir şey buluyorlar. Ya nasıl insanlar bunları anlamadım gerçekten ya. Bir de oğullarını dolduruyorlar tabii. Bununla da kalmıyor. Kendilerinin söylediğiyle kalmıyor. Oğullarını dolduruyorlar. Oğullarını üzerime salıyorlar. Böyle insanlar işte bunlar. Müthiş bir hayal dünyası var hocam. Müthiş bir hayal dünyası var. Yahu kendi kızı gibi görüyor seni ya. Kendi kızı gibi görüyor. Kıyafetini eleştirmiyor senin. Niye daha güzelleri olmasın benim gelinimin diyor. Bu eleştirmek mi ya? Ben anlamıyorum ki. Yani yemeğini güzel yap diye sana bazı şeyler söylüyor. Bak anam dedim, anam arıyor sağ olsun. Ama neyse ben bir şey söylemiyorum ya. Benim kusura bakmayın hocam ama yani anneme laf söyleyince ben biraz sinirleniyorum ya. Kusura bakmayın. Hocam beni kızı gibi görse tamam mı? Güzellikle söyler. Bu iğneleyerek yapıyor yani. Böyle alttan şey yapıyor. Onu da nereden aldın? Şuradan mı aldın Neriman? Ay yemeğin de tuzu birazcık şey mi olmuş Neriman? Ha güzel olmuş ama birazcık az mı olmuş Neriman? Sürekli böyle bir güzel bir şey söylüyor gibi duruyor ama yani alttan şey iğneliyor yani. Onu ya yapamıyorum şu an hocam. Ama görseniz yani. Müstahakmış ya. Vallahi böyle yapıyorsa yapsın. Vallahi müstahakmış. Benim annem nasıl böyle yapabilir ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl saygısızca konuşmadır ya? Onun için zaten böyle oluyor. Saygısız olduğu için böyle oluyor. Düzgün bir dille konuşsa baksana nasıl taklidini yapıyor. Ben şok oluyorum ya. Şok oluyorum ya. Şok içindeyim şu an. Hocam sürekli dedikodumu yapıyorlar zaten kızıyla beraber, tamam mı? Bu benim kulağıma da geldi şimdi Kemal'e de çok söylemedim de ben bunu. Kulağıma gelen yerler var yani öyle söyleyeyim size. Biliyorum ben neyin ne olduğunu, tamam mı? Hem de kızı gibi görüyor hani diyorsun ya, kızı gibi görüyormuş beni hani. Ağzından bir tane güzel söz duymadım hocam. 9 yıllık evliyiz biz bakın. 9 yıldır ve sürekli evin içerisinde öyle bir evlilik düşünün. 9 yıldır ağzından tek bir güzel söz duymadım. Pes. Ben pes Annelik diyorum. böyle mi olur? Başka da bir şey Ben demiyorum. anneliği kendi annemden biliyorum anneliğin nasıl olduğunu. Annem Fena. benim canım, bir de laf ediyorsun kadına. Bırak Allah aşkına. Düşman başına hocam. Vallahi. Niye düşman başına? Anasının lafları bunlar işte hocam, bunu söylemeye çalışıyorum. Aynen. O kadar emek verin. Yedir, içir. Ondan sonra temizliğini yap. Kıyafetlerini yıka, ütüle. Karşılığı da bu oluyor. Yeter, yoruldum hocam ya. Ben de. Eleştiri. Çok masumane gözüken fakat doz aşımında karşı tarafta aradaki ilişkide zehirli, dejeneratif etkisi olan bir davranış biçimi. Eczacılıkta bir kural vardır. Zehir yoktur, doz aşımı vardır diye. Eleştiri de çok dikkatli kullanılması gereken bir geri bildirim, bir iletişim yöntemidir. Bana kalsa kilitli ecza dolaplarında saklanması gereken, yeşil reçete ile reçetelenmesi gereken bir iletişim tarzıdır eleştiri. Ama o kadar çok öylesine pervasızca kullanılır ki ilişkileri zehirler, her iki tarafı da yıpratır. En iyisi eleştirmemek. Ama hocam eleştirmezsek nasıl olacak? Ya bırak dağınık kalsın arkadaş. Meslek hayatım boyunca ilişkilere en çok zarar veren şey ne biliyor musunuz? İlişkiyi düzeltmek için tarafların ölçüsüzce, düşüncesizce, fütursuzca muameleleri, hareketleri. Hep deyip duruyorum ya. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir diye. Al işte.
burada yine karşımıza çıktı. Arkadaş, bırak dağınık kalsın ya. Ama hocam dağınık kalırsa nasıl olacak? Ya gönüller bir olsun. Samanlık seyran oluyor. Eleştiriyi, kusura bakmayın, iyi niyetli bir davranış olarak da görmüyorum. Eleştiri yerinde ve ölçülü kullanılmadığı zaman narsistik bir tutumdur. Ne demek narsistik bir tutum? Karşı tarafı aşağılamaya, indirgemeye yönelik bir davranıştır. Ha, öyle diye söylemiyorum. Ama bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hani derler ya, bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Burada da durduk yere kayınvalidem beni niye eleştirdi? Eşim beni niye eleştirdi? Görümcem Eltim beni niye eleştirdi? Burada durup bir düşünmemiz gerekiyor. Ha, bu biraz art niyetli bir yaklaşım gibi gelebilir ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Sınırları gözlemek gerekiyor. Ne der? Kapını iyi kilitle, komşunu hırsız tutma der bir sözde. Sen tedbirini al, neme lazım. Sınırlarının arkasında dur. Ki birileri o sınırdan fütursuzca yürümesin. Bir yerde eleştiri varsa orada bir ast-üst ilişkisi, bir tarafın diğer tarafa parmak sallaması, büyüklenmeci, üste çıkıcı bir tutumu da çoğunlukla vardır. Bundan dolayı ilişkilerde eleştiri istemiyoruz arkadaşlar. Lütfen bırakın birbirinize eleştirmeyi. Bırakın birbirinize ayar vermeyi. Eşler, birbirinize ayar vermeyin demekten dilimde tüy bitti. Her iki taraf da yapıyor bunu. Her iki taraf da yapıyor. Ve iyi niyetli bulmuyorum. Lapsus dediğimiz bir olgu var. Bilinçaltının yol açtığı istemsiz davranışlar olarak da tanımlayabiliriz. Farkında olmadan ayağına basar, eşlerden birisi diğerinin pardon der. Görmedim. Ya nasıl görmedin? Vallahi görmedim der, yemin eder. Gerçekten de görmemiştir. Bilinç düzeyde ama bilinçaltı bal gibi de ayağına bastığını bilmektedir. Bu pasif agresyondur. Zaman içerisinde o faylarda gerilim birikir ilişkide eşler arasında. Ve o gerilim bu tür pasif agresif, diğer bir deyişle en direkt dolaylı davranışlar aracılığıyla karşı tarafa aktarılır o öfke. Agresyon derken öfkeyi kastediyorum. Eleştirirken aslında öfkesini kusmaktadır. Kıyaslarken aslında o biriktirdiği gerilimi karşı tarafa aktarmaktadır. Ve bu aynen depremde olduğu gibi ilişkide depremlere ve dolayısıyla da zedelenmelere, çatlaklara yol açar. Eleştiri istemiyoruz arkadaşlar. No eleştiri. Eleştiri yok. Birbirinize ayar vermek yok. Gerekirse bırakın dağınık kalsın diyoruz. Ah, şu senin anneciliğin ya. Allah aşkına. Bir kere de şu annene gösterdiğin merhametin birazını bana göster Kemal. Ya gösteriyorum. Göstermiyor muyum? Bazı günler yemeklerin yenmeyecek gibi oluyor. Yememezlik yapıyor muyum? Doğru. Yiyorsun. Bazen Malzemeler değil mi? Boşa gitmesin diye. Para boşa gitmesin diye yiyorsun, doğru. bazen de eve geliyorum. Arap saçına dönmüş oluyor ev. Ya çocuklar da atıyor. Ne yapayım? Tamam, sonuçta senin yani bu sorumluluğun. Ya oyuncakları kaldırmıyorum oyun oynasınlar diye. Ne var? Tamam, ben de diyorum ki takılmıyorum işte.
Anladın mı? Yani sana merhamet gösteriyorum. Gösteriyorsun. Aslında çok merhametli bir insansın sen. Şöyle her böyle sıkıştığında böyle yüzüme vurmasan bir şeyleri, çok merhametli bir insansın. Ben Neriman. Hatırlıyor musun? İlk Kurban Bayramı. Ha? Ne şimdi? Ne yapmıştın o etleri? Hayır. Hiç şaşırtmıyorsun. Gerçekten. Yani kusura bakma da içine doldurmuşsun acıyı, yenecek hali yoktu. Doğradığım biber karışmıştı. Ama anam bir şey dedi mi? Demez tabii benim anam. Gitti mutfağa, dön baştan yaptı onu. Herkesi doyur. Doyurmadı mı? Doyurdu, evet. Sonrasındaki kurban bayramlarında da ne yaptı? Neriman sen buzluğa kaldır. Ayten sen pişir oldu. Ve her defasında beceriksizliğime böyle yüzüme vurdu. Yani. Her bayramda. Ne alakası var? Ablam senden daha güzel et yapıyor. Ha evet, ben de böyle doğrama işlerinde çok iyiyim ya. Sen haklısın. Ya Allah'ını seviyorsan Neriman, sen şimdi et konusunda kendine güveniyor musun? Güvenmiyorum. Doğru. Ama niye güvenmiyorum biliyor musun? Çünkü annen hep böyle beceriksizmiş bir muamelesi yapıyor bana. Bu yüzden güvenmiyorum. O mutfağa her girdiğimde, tamam mı? Geriliyorum. Geriliyorum, kötü hissediyorum. Ne yapıyor ki anam bu kadar sana kendini kötü hissediyorsun sen? Ya sen şimdi eti pişiremedin. Suçlusu annem, öyle mi? Bir anne gibi yanımda değil. Ya bu kadın ne olsun ki yanında olsun? Sen şimdi annemden mi medet umuyorsun benim? Çalış çabala ya. Ne söylesem boş ya valla. Sen yine beni suçlayacaksın. Hep böyle beni suçluyorsun. Bak nankörlük etme. Seni bulup evlendiren kim? Doğru. Bir yaptığı güzellik o. Ya koca bulmuş sana. Daha ne istiyorsun? Doğru söylüyorsun. Bu da enteresan zaten, onu da anlamış değilim. Vallahi ben de anlamadım. Valla ya şeyi düşünüyorum bazen Kemal. Annen nasıl beni senin için düşünmüş? Nasıl seçmiş? Biliyor musun Neriman? Vallahi ben de bunu düşünüyorum bazen. Komik değil mi? Ya of Komik Neriman. yani. Başlayacaksın yine sistemlere sen. Annen beni sevmediğini sen de biliyorsun. Ya annem seni niye sevmesin Neriman? Öyle sevmiyor işte. Baksana evden çıkarken de sana sarıldı. Çocuğa da sarıldı. Bana ne yaptı? Elini uzattı. Ne yapacak kadın, elini öptürmek istiyor. Belli ki saygı görmek istiyor senden. Evet. Tabii. Sahi ya Kemal, siz ne konuşuyordunuz öyle? Fısır fısır. Konuştuk Uzak işte zaten. bir şeyler canım. Ne konuşuyoruz yani, ne oldu ki? Bir şeyler konuştuk işte. Yok diyordun, para yatırırım mevzusu falan bir şeyler diyordun da. Sen bizi mi dinliyorsun? Ya ne dinleyeceğim ya, dinlesem bilirdim herhalde ne konuştuğunuzu. Annemin banka hesapları ile ilgili şeyler işte. Doğru söyle. Ya Neriman, Allah Allah. Sana hesap mı vereceğim ya? Niye para yatıracaksın Kemal hesabına? Yani para istedi kadın. Niye yatırmayayım yani? O benim annem. Annenin parası var. Tamam canım, oğlundan da gelsin, ne olacak yani? Yok, başka bir şey var orada da bak Kemal. Yapma şimdi. Doğru söyle ya. Ya Allah Allah ya. Niye istiyor para senden? Ablamın, tamam mı? Ablamın çocuğu telefonunu kaybetmiş. Çocuk dershaneye telefonsuz mu gitsin? Ha, sen telefon parası göndereceksin yani. Yani hayırsız da, babası var, dayısı da mı hayırsız olsun? Çok güzel. Bravo. Benim telefonum aylardır bitik durumda ya. Habire açılıyor, kapanıyor, kendi kendine bir şeyler yapıyor. Çok konuşma Neriman. Çok konuşursan açılıp kapanır kendi kendine. Anana söyle değiştirsin o zaman. Yani niye annem değiştiriyor, ben anlamadım. Eşim olan sensin. Vallahi kusura bakma da hayat çok pahalı. Para basmıyoruz sonuç olarak biz burada yani. Doğru, para basmıyorsun. Bana gelince öyle. Hem ben bir şey değiştirecek olsam benim düldülü değiştirdim. Yazık. Daha tamire bile sokamadık. Bana sıra gelene kadar değil mi canım? Değil mi? Bir daha biraz idare etmeyi öğreneceksin.
İdare Gördüğün gibi. edeyim. Evet. Ben haklısın tabii. Bana gelince idare. Hep idare. Çok güzel. Hayat pahalı Neriman. Hayat hep bana pahalı. Doğru dedin sen. Hocam, ya annesine bir de benden habersiz para veriyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani evin bir bütçesi vardır değil mi? Ortaktır yani. Yani haberimin olması gerekmez mi? Bir de annesinin ihtiyacı, annesi için de tabii vermiyor o parayı. Ablası için oluyor genelde. Yani annesi ablası için istiyor genelde. Doğru anlatayım şimdi şey yapmayayım, yalan olmasın. Ablası için istiyor genelde. Ablasının yok geçen mesela işte oğlunun telefonu mu bozulmuşmuş bilmem neymiş işte oraya para gönderiyor. Ya benim aylardır telefonum bozuk bitik durumda. Ya insan önce evinin içerisine harcayacak, bakacak eşimin bir ihtiyacı var mı? Çocuklarımın bir ihtiyacı var mı? Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Yani önce evinin içerisine sonra yani bir haberim olmadan vermesi. Sorduğunda da söylemiyor öyle düşünün ya. Valla hocam şöyle söyleyeyim. Evet ablama para verdiğimde o. Anneme veriyorum. Annem ablama veriyor. Çünkü çocuğun bir tane, ablamın çocuğunun bir tane babası var. Hayırsız. Ama o hayırsız olduğu için dayısı hayırsız olmayacak onun. Ne var ya? Yetim çocuk yani. Vermeyelim mi parasını? Bir şey. Bunu verirken de sana mı soracağım bu arada? Anneme ablama para verirken sana mı soracağım ben ya? Soracağım. Senin cebinden mi veriyorum ben parayı? Ha öyle mi diyorsun? Telefonu bozulmuş. Az konuşsun canım. Anasıyla az konuşsun telefonda. 2 saat günde anasıyla telefonda konuşuyor. Anasıyla mı konuşuyor? Anası alsın telefonunu o zaman. Yani benim anama laf söylüyorsa para vermem konusunda kendi anası telefonunu alsın o zaman. Hocam- Neyini eksik etmişim? Hiçbir şeyini eksik etmedim. Daha arabamın tamirini bile yaptırmadım ben ya. Sırf yeğenim benim o dershaneye gidiyor. Telefonsuz kalmasın, annesiyle iletişimi kopmasın diye yaptım ben bunu. Hocam lafı çarpıtıyor ya Allah aşkına. Yok işte yetim çocukmuş ben sanki onlara bir şey diyorum onlara para vermesine, onların ihtiyaçlarını karşılamasına. Ona bir şey dediğim yok ki. Ama sen onu yap tamam ona bir şey demiyorum ama kendi evinde olan insanların da ihtiyaçlarını görmek zorundasın yani. Senin bir koca olarak görevin bu. Lütfetti. Önce çocukların, önce karın. Tabii, lütfetti hocam. Yapabilirmişim. Peki yapabilirsen tamam. Ama karımı yani dinliyorum. söylemesi gerekmez mi Yapacağım. hocam? Sorduğum zaman söylemesi gerekmez mi? Yalan söylüyor, kıvırıyor yani. Söylemiyor da doğrusunu. Evet. Çok haklı hocam. Müthiş haklı. Benim annem sonra harcayacakmış da falanmış falan. Siz söyleyin hocam böyle saçma şey olur mu ya? Evet Kemal, senin paran mı, bizim paramız mı? Ya da benim param mı, bizim paramız mı? Neriman sana da soruyorum. Desem muhtemelen bizim paramız dersiniz. Arkadaşlar ben olmadan biz yok. Ne dedik? Bir ağaç gibi hür ve özgür ama bir ormandaymışçasına kardeşçe dedik. Bizi oluşturan şey benlerdir. Evet, Kemal'in parası. Neriman'ın parası. O kazandı. Onun emeği. Onun mülkiyetinde kişisel alan, kişisel para, kişisel mülkiyet dediğimiz bir şey var. Bu bireyi tanımlar. Yetişkin bireyi. Mesela çocukların mülkiyet hakkı yoktur. Mülkiyetleri vardır ancak bu mülkiyetler vasileri tarafından, ebeveynleri tarafından onlar adına kontrol edilir. Ama yetişkinlerin mülkiyetleri vardır. Ve evlilik bu mülkiyeti ortadan kaldırmaz. Biz evlendik. Hani vardır ya Müslümanın malı ortaktır derler. Böyle bir şey yok arkadaş. Böyle bir şey yok. Eşlerin malı da ortaktır. Hayır. Eşlerin malı ortak değildir. Ama eşlerin ortak bir bütçesi vardır. Ve bu bütçeye karşılıklı anlaşılarak konsensüsle asgari müştereklerde bir araya gelerek herkes katkıda bulunur. Çoğunlukla erkek katkıda bulunur. İş bölümü gereği erkek der ki evin geçimini ben karşılıyorum. Kadın da der ki evin işleyişiyle ilgili yükümlülükleri ben üzerime alıyorum der. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu yazılı olmayan bir anlaşma, bir sözleşmedir. Tamam. Erkek ortak bütçeye katkıda bulunur. Ortak bütçeyi ağırlıklı olarak finanse eder. Kalan para erkeğindir. Hocam o zaman ben dilediğim gibi harcarım, istediğim yere sarf ederim, istediğim yere veririm. Pardon. O
kadar da değil. Tamam, senin paran. Onun üzerinde istediğin gibi tasarruf edebilme hakkına sahipsin. Aynı şey Neriman senin için de geçerli. Fakat birlikte yaşamanın gereği olarak etik kurallar vardır. Birlikte yaşamanın getirdiği ahlaki prensipler vardır. Bunlardan bir tanesi de şeffaflıktır. Eşler şeffaf olmak durumundadır. Ne kadar şeffafsanız birbirinize karşı ilişkinizin kalitesi ve aranızdaki güven o kadar niteliklidir. Şimdi burada bir şeffaflık var mı Kemal, soruyorum sana. Sen gizli gizli veriyorsun. Evet, kendi paranı veriyorsun. Kimse sana bir şey diyemez. Ama niye gizli veriyorsun? Niye şeffaf değilsin? Ha? Niye karşı tarafta vesveseye kapı açıyorsun? Niye karşı tarafı dışlıyorsun? O ne hissediyor? Biz birlikte yaşamıyor muyuz? Üstüne üstlük acaba bu ortak bütçenin, bu evin giderlerinin bu paraya ihtiyacı var mı yok mu da ayrı bir tartışma konusu tabii ki. Yine de günün sonunda sen bu paraya da istediğin gibi tasarruf etme hakkına sahipsin. Lakin birlikte yaşadığın insanları da gözeterek. Ülke devlet başkanlarının örtülü ödenekleri vardır. Oradan istediği gibi tasarrufta bulunurlar. Ama günün sonunda bunları mecliste ne yaparlar? Beyan ederler. Bir firmanın sahibi, tek başına sahibi olan birisi bile ne yapar? Dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Ama etik kurallar gereği bunu paydaşlarıyla paylaşır. Çalışma arkadaşlarıyla paylaşır. Onlar da bilirler. Dolayısıyla burada şeffaflıkla ilgili bir sıkıntı söz konusu. Dolayısıyla güvenle ilgili bir problem var. Olmaz. Aranızda yazılı olmayan o sözleşmenin kurallarında sıkıntılar var arkadaşlar. Sizin ilişkinizin kuralları var, biliyor musunuz? Hocam nerede yazıyor? Bunlar yazılı değil ama yüzlerce kural var. Bunlara norm diyoruz, sosyal normlar. İki insan bir araya geldiği zaman hemen o ilişkinin normları, kuralları oluşmaya başlar. Kim kimi önce arayacak, kim daha fazla para verecek, kim hangi sorumluluğu üstlenecek, kim gelecek, kim gidecek, birbirlerine haber verecekler mi, vermeyecekler mi, ne kadar birbirlerinden haberdar olacak vesaire. Yazılı olmayan yüzlerce kural var. Ve bu kuralların karşılıklı anlayışla win-win, sen de kazan ben de kazanayım ya da bizim kültürümüzdeki karşılığıyla ne şiş yansın ne kebap yansın tarzı her iki tarafın da çıkarlarını gözetecek şekilde oluşmasını bekleriz. Ama burada sence Kemal bu kural senin gizliden gizliye bu parayı başka bir yere veriyor olman her iki tarafında kabul edeceği, her iki tarafında kişilik haklarını gözeten bir kural mı? Bence değil. Bizce değil. Şeffaf olacağız arkadaşlar. Birbirimize açık olacağız. Açık iletişim, açık ilişki dediğimiz bir olgu var. Dolayısıyla evet, belki izin almak zorunda değilsin ama bilgilendirmen şık olur. Sen de onay makamı değilsin. Dediğim gibi kişisel bütçesi üzerinde istediği gibi tasarruf etme hakkına sahip, genel ortak bütçede üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiği müddetçe. Orada da bir şerh koyuyorum. Fakat sana bildirdiğinde senin de karşı çıkmamanı bekleriz Neriman. Böylelikle bir bölümün daha sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Fatih Hoca ile Gerçek Evlilik bölümünde ortak bütçe kavramını ele aldık. Kişisel mülkiyetten bahsettik. İlişkiyi oluşturan taraflar arasında yazılı olmayan kurallardan, yazılı olmayan bir sözleşmeye değindik. Ve eleştirinin iyi niyetli bir tutum olmadığını, bırak dağınık kalsın prensibinin çoğu zaman düzeltmeye çalışmaktansa
daha verimli bir yöntem olduğundan bahsettik. Önümüzdeki hafta yeni bir programda yeni gündemlerle birlikte olabilmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyorum. Kalın sağlıcakla.